Merhabalar, ben Damla Aktuman. Gorgeous Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda beraberce artan iplerimizi kullanıyoruz. Artan iplerimizi kullanarak Picasso serimize bir yenisini daha ekliyoruz. İlk kez burada karşılaşıyorsak şayet Damla Picasso da nedir diyorsanız eğer Picasso benim artan iplerimi bir araya ucuca ekleyerek getirdiğim yumaklarla oluşturduğum bu yumaklarıma renk bombası diyorum. Bu renk bombalarıyla ördüğüm ürünlere de Picasso serisi diyorum. Videoya kısa bir ara. Öncelikle şu yandan akan kıymetli isimlere yani katıl aileme canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Çoğu aileme uzun zamandır dahil ya da yeni katılan dostlar var. Her biriniz iyi ki varsınız. Siz sevgili dostlar katıla dahil olup bana destek olmak isterseniz katıl butonunu hemen videonun altında bulabilirsiniz. Oraya tıklayarak kendiniz için uygun olan seçeneği tercih edebilirsiniz. İlginize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. YouTube kanalımda Gorgeous Picasso yazdığınızda birçok serisi karşınıza çıkacak. Bu defa da ikinci altıgeni örüyoruz. Biraz daha yazlık dokuda, biraz daha tril tril bir hırka örüyoruz. Örmesi de oldukça keyifli. Şu yumakları mutlaka hazırlayın. Yaptığınız işlerin yanı sıra bir tane de böyle bu seriden olsun artan ipleriniz varsa şayet inanın örerken son derece keyif alacaksınız. Şimdi modelin yapımına geçmeden evvel şayet kanalıma hala abone değilseniz aboneliğinize talibim efendim. Hemen videonun altında abone ol butonuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde destek vermiş olursunuz ki bu benim için gerçekten çok kıymetli. Yorum ve beğenilerinizi de esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. O zaman hadi başlayalım hırkamızın yapımına. 4 mevsim koton iplerin artanlarını saklayarak uç uca ekledim. Bununla ilgili bir başka videoyu bu videonun altına bırakacağım ki biraz daha detaylı bilginiz olsun bu yumakları oluşturmakla ilgili diye. Ve 4 mevsim koton iplerde kullandığım tığ numaram 3 milim tığı da bu üründe yapımında kullanıyor olacağım. Hadi başlayalım. Yine ben tabii ki her zaman olduğu gibi kendi bedenime göre şöyle 36-38 beden için örüyorum. Sizler videoyu izlediğinizde muhtemelen de videonun sonunda bedeni nasıl büyütebileceğinizi net bir şekilde göreceksiniz. Biz nereden başlıyoruz? Bakın kol altından klasik bir altıgen hırka örümü gibi başlıyoruz. Yani eminim birçoğunuz mutlaka deneyimlemişsinizdir. Hadi bakalım göbekle başlayalım. Sihirli halka içine çalışıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Ama sihirli halkayı kullanmayanlar tabii ki zincir çekerek de yuva oluşturabilirler. Doladım, tığımı batırdım. Bir kere kilitledikten sonra 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Yanına 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Ve ilk grubumu tamamladım. Bunlardan 6 tane olacak arada 2 zincirle. Son üçlü grubumu da ördüm. Bir zincir çekip bu ortayı güzelce sıkıştırıyorum arkadan da bakın kapattım. Buradaki ilk zincirle ördüğüm yerin tepesine batıp bu ipi de tığımın üstüne alayım. Bu ip tığımın üstünde. Buna battım. Bu da arkadan bakın tığımın üstünde ilmeğimi çıkardım. Üçünü bir örüp ortaya geldim. Şimdi tekrar burada 3 tane zincirimi çektim ve yanına hemen bir ikili trabzan ördüm. Diğer ikili trabzanımı da ördüm. Bu köşenin bir üçlü grubunu tamamlamış oldum. Dönüşte diğerini öreceğim. Tekrar tığın üstüne ipimi aldım. Bu köşe boşluğuna geldim. Şimdi 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Arkadan gelen ipi de araya yediriyorum bu arada. Arada 2 zincir. Aynı köşenin içine bir tane daha
ikili trabzan ve sonuncuyu da örüp diğer köşenin içine geçiyorum. Arada 2 zincir, bütün 2 zincirle boşluklara ikişer adet üçlü gruplarımı hazırlıyorum arada 2 zincirle. Tekrardan başladığım boşluğa geldim. Hemen içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum bu defa çünkü bir üste çıkacağım. Yani 2 zincir çekip buraya batmayacağım. Üstüne ipimi doladım. İlk zincire bastım tepesine. Üçünü bir ördüm. Yine yukarı çıktım. Buradakinin tekrar modeli tekrarlıyorum burada da. 1, 2, 3 zincir. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan. Sonra buradaki boşluğun içine bir tane ikili trabzan. Sonra diğer köşeye geliyorum ve hemen içine 3 tane ikili trabzan. 2 zincir, 3 tane ikili trabzan mantığımla örmeye devam ediyorum. Başladığım yere kadar da aynı mantıkla ilerliyorum. Şimdi buraya da yine son üçlü grubumu ilk ördüğümün yanına örüyorum ve yine bir zincirimi çekip üstüne ip alıyorum ve yukarıya aynı mantıkla çıkıyorum ve bu köşenin de ilk üçlüsünü örüyorum. Köşelerim hep 3 ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan mantığında devam ediyor. Buradan itibaren modeli de şu şekilde kuruyorum. Bir zincirimi çektim, tığımın üstüne ipimi aldım. Buradaki ilk bacağı atlayıp ikincinin tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, atla, yanındakinin tepesine bir ikili trabzan. Bir zincir, atla, yanındakinin tepesine bir sıra. Model boyunca her 2 sıradan birisi bu. Şimdi köşeye geldim. Bir zincir çekiyorum. Köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Ay, 2 kere doladık galiba. Köşe olunca el alışkanlığı modelden modele geçerken. Ve buraya geldim. Bir zincir, ilk trabzanı atla, ikincinin tepesine. Bir zincir, yanındakini atla. Yani bir atlayıp yanındakine bir ikili trabzanımızı örüyoruz. Şunu yedirmeye çalıştığım için olmadı. Şöyle yapalım. Buraya kadar geldim. Bir zincir. Arada bir zincirimi çekmemişim ama. Tekrar bir zincir. Köşedeyim. Aynı mantıkla başladığım noktaya kadar bu sıramı tamamlıyorum. Yine sona yaklaşınca birlikte bitirelim istedim. Bir zincirimi çekip buraya gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum.
Şöyle ve yeniden bir zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıp hemen ilk zincirin tepesine batıp kaydırarak hepsini bir ördüm. 1, 2, 3. Köşeler dediğim gibi hep üçlü grup halinde ikili trabzanlar. İlkini örüyorum ve bu sırada da her bir trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Ayrıca bir zincir çektiğim yerlere de bir ikili trabzanımı örüyorum. Hem ikili trabzanların tepesine hem de tek zincir ördüğüm yere örerek devam ediyorum. Buraya geldiğimde de yine trabzanların tepesine birer tane örüp köşeye gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 de zincirimi çekip aynı köşenin içine 3 tane daha ikili trabzan örüyorum. Başladığım yere kadar da bu sırayı da böyle tamamlıyorum. Artık modelim zaten bir kafes, bir trabzan sırası şeklinde devam edecek. Bir kez daha bir üste beraber çıkalım. Son üçlümü gene burada da örüyorum. Bir kez daha birlikte yukarıya çıkalım istedim. Bunun için de hemen yine bir zincir çekip ilk ördüğüm zincirli bacağın tepesine batıyorum. Yine hemen ilk üçlümü öreceğim. Yanına 2 tane ikili trabzan ve yine kafes sırasında olduğum için bir zincir çekiyorum. İlkini atlayıp ikincisine. Yani biraz evvelki gösterdiğim mantıkla devam ediyorum. İşte bundan sonra bitirene kadar istediğim ideal uzunluğa gelene kadar örmeye devam edeceğim. Ben 19 sıra halinde örüyorum. 19. sırada bir kenarını açık bırakıp öyle buluşalım. Ben en azından o ölçüde yapacağım. Daha büyük çalışacaklar tabii ki sıra sayısını arttıracaklar. Ben geldiğimde size modelimin 19 sırada kaç santime ulaştığını da gösteriyor olacağım. Şimdi hemen ufak parçada da şöyle bir katlayıp size göstereyim. Minnoşum da şeklini almaya başladı aslında. Şöyle hemen size göstereyim bakın. Böyle devam ediyor olacağız. Arkası katlanmış. Böyle devam ediyor olacağım. Öyleyse dediğim gibi ben 19 sıra öreceğim için 19. sıranın bir kenarını açık bırakıp geliyorum. 19 sıra örüp, bir kenarını açık bırakıp geleceğim demiştim ama orada bir hata yapmışım. Sıra sayım 19 değil 18. 18 sıra örüp bakın nasıl sayıyorum hemen göstereyim size. Şu tam göbekten başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18'deyim. Son bir kenarım da bakın açık. Son sıram kafes sırası. Bir kenarı açık. Hemen ne yapıyorum? Bakın şu formu vereceğiz. Öncesinde birleştirmiş olduğum diğer parça gibi. Bu formu verirken de yukarıdan birleşiyor olacağız. İlk olarak parçanın formunu veriyoruz. Bunun için hemen bakın, hemen bu yanındaki değil de bakın şu karşısındaki açık olan kenar bu. Yanındaki değil, onun yanındaki ile şöyle tutup şöyle katlayarak formumu veriyorum. Yani ben ne yapıyorum şimdi? Örerken bu üst iki kenarı birleştirmeye başlıyorum. Nasıl birleştiriyoruz? Hemen onu da göstereyim. Şimdi bu köşeye geldim. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çektim. Hemen bu köşeden çıkartıp bir zincir çekip aynı köşenin içine 3 tane örüyorum.
Yine ikili trabzan. Daha sonra bir zincirimi çekiyorum, tığdan çıkıyorum ve karşıdaki ilk bir zincir çektiğim boşluğun içinden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekip hemen buradaki ilk trabzana atlıyorum. İkincinin üstüne bir ikili trabzan örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum, tığdan çıkıyorum. Hemen yanındaki tek zincirli boşluktan ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekip tığın üstüne de ipimi alıp burada bir tane bacağı atlayıp yanındakinin tepesine batarak bir ikili trabzan. İşte birleştirme mantığımız budur. Şöyle göstereyim size. Kol ağzına kadar gelip kapatacağım. Kol ağzına kadar yaklaştım. Birlikte bitirelim istedim. Bakın, artık bu üçlünün karşısına buradaki bu köşenin diğer üçlüsünü örüyorum. Bir zincir çekip tığdan çıktıktan sonra buradaki köşenin içinden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekip burada ilk görmüş olduğum zincirin tepesine kaydırarak geliyorum. Ve tamamlamış oldum kolu ve bedeni oluşturmayı. Şöyle hemen göstereyim size de nasıl, bu şekilde önümde duruyor parçam. Şimdi ilk olarak ne yapacağım? Üç kenar, yani bakın, şu ön kenar, arka kenar ve etekteki kenarı iki tur döneceğim. Nasıl? Hemen şurada göstereyim size. Yapmış olduğum parçada köşesinden başlayacağım. İlk üçü yapacağım. Aynı modeli tekrarlayacağım. Bakın, dönüyorum, geliyorum. Omuzdan da dönüyorum. Tekrar böyle çevrilip başladığım noktaya gelip bir üst sıraya çıkacağız. Şimdi birlikte başlayalım. Görelim nasıl yapıyoruz. İlmeğimi çıkartıp tığın üstüne de ipimi aldıktan sonra köşeyi önüme alıyorum. Ve 3 tane ikili trabzanımı köşeye örerek başlıyorum. Bunu da örerek gizliyorum bir taraftan. Şimdi modelimizi aynı göstermiş olduğum gibi tekrar ediyorum. Biraz sıra kafesli olduğu için ben trabzanları öreceğim bu sıramızda. Bakın, şimdi burayı unutmayalım. Bir zincirli boşluk, oraya bir ikili trabzan, bir de tepeye. Başladığım yere kadar aynen devam edeceğim. Şimdi buraya geldiğimizde de yapacağım işlem de bakın yine aynı. Şöyle göstereyim size örmüş olduğumda daha iyi anlaşılır. Bakın, geldim ya. Burada trabzanların tepesine örerken birer tane de köşe boşluklarını öreceğiz. Yani bakın, bunların üstünü doldururken bir zincir burada, bir zincir de burada olduğu için onların da içine öreceğim. Orayı geçerken birlikte öreriz. Omuzdaki geçişi yapıyoruz birlikte. Şimdi burada 3 tane ikili trabzanı yan yana gördük. Hemen üstüne birer tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve boşluğa, buradaki şu köşenin boşluğuna bir tane örüyorum. Bir tane de bu köşenin boşluğuna örüyorum. Ve tekrardan aynı mantıkla başladığım noktaya kadar örmeye devam ediyorum.
İlk sıramızı tamamladım. Bir üst sıraya da birlikte çıkalım istedim. Bunun için hemen bu köşeye geliyorum. Diğer 3 tane ikili trabzanımı yan yana örüp bir zincir çekip tığın üstüne ipimi alıyorum. Çünkü bir üst sıraya çıkacağız. İlk bacağın tepesine de battım. Üçünü bir ördüm. 3 zincirimi çektim. Hemen yanına 2 tane daha ikili trabzanımı ördüm. Şimdi artık kafes sırasındayız. Aynı mantık. Bir zincir, atla, bat. Bir zincir, atla, bat. İşte başladığım noktaya, yani buraya kadar da kullandığım mantık bu. Bu 2 sırayı ördükten sonra ise artık 2 parçayı birleştirme işlemini yapacağız. Parçamızın etrafını 2 sıra dolandıktan sonra şimdi sırada, sadece arka kısmını bakın göstereceğim hemen. Şu kısımda 2 sıra genişletme yaptım arkasında. Şurası benim arkam oluyor. Yani bakın şu dolgu ve kafes sırası 2 sırayı arkada, arttırma yaptım. Eğer bu benim önümdeki ilk parçam olsaydı ne yapacaktım? Önce bir kafeslerle arkayı, kafeslerin içini trabzanlarla doldurup sonra dönüşte kafes sırasında da tamamlayacaktım. Şimdi ama burada, hani, yine bunun üzerinde başlayacağım. Hemen arkada trabzan sıramı örmeye, sonra dönüşte ise arka taraftan kafesleri örerken bakın buradaki kafesi de önüme alacağım. Buradaki kafes kısmıyla birleşerek aşağı kadar öreceğim. Böylelikle parçam bu şekilde birleşmiş olacak. Şimdi bunu öteye alıyorum ve hemen kafeslerimi örmeye başlıyorum. Kafeslerin içini, daha doğrusu doldurmaya başlıyorum. Burada benim köşem var. Köşeye ilk 3 tane grubumu öreyim. Sadece arka kenar öreceğiz. Bir tane daha ve trabzanların tepesine örmeye başlıyorum. Buradaki bir zinciri unutmayalım. Göstermiş olduğum teknikle devam ediyorum. Tam omuzdaki bakın bu çizginin hizasına kadar kafeslerimi doldurdum. Şimdi eğer dediğim gibi bu benim ilk parçam olmuş olsaydı hemen yukarı çıkıp kafeslerimi de örüp kenara alacaktım aynı bu parçada olduğu gibi. Ama şimdi ise artık kafes örerken bu parçayla da birleşmemiz gerekiyor. Aynı koldaki şu üst birleşmeyi yaptığımız gibi arkada da bir birleştirme yapacağım. Bunun için ilk olarak bir, 2, 3 zincirle yükseliyorum ve parçayı ters çeviriyorum. Ve bakın bu 2 parçam karşılıklı geldi. Hemen tığdan çıkıp buradaki ilk kafesin bacağının tepesine arkadan batıyorum. İlk başta bu şekilde başlıyorum birleştirmeye. Bu 3 zincir çekmiştim. İlmeğimi çıkarttıktan sonra da bir zincir çekiyorum ve bakın şimdi hemen tığın üstüne ipimi aldım ve ilk olarak tığımdan tekrar çıkıp şu kafes boşluğundan ilmeğimi tekrar çıkartacağım. Bir de zincir çekip buradaki trabzanı atlayıp yanındakine örüyorum. Yani bir atladım, bir ördüm. Şimdi bir zincir, hemen tam karşısındaki denk gelene batıyorum. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir tane atlayıp ikincisinin tepesini örüyorum. Tekrar bir zincir.
Karşısına denk gelen boşluğa battım. Bakın böyle karşılıklı eşit olarak birleştirmeye devam ediyoruz. Ta ki arka sona doğru. Aynı mantıkla örüp 2 parçamızı da birleştirmiş olacağız. Bir atladım. Bir. Tamamlayıp geliyorum. Arka birleştirmede sona yaklaştım. Bakın. Şimdi sona geldiğimizde şöyle bir görüntümüz oluyor. Hemen bu tığdan çıktım. Bu son boşluğun içine de batıp bir zincir çekip buraya gelip ilk bacağın tepesine bacak örüyorum. Burada da tığdan çıkıp buradaki zincirin tepesine batıyorum ve ilmeğimi içinden çıkarttıktan sonra kilitliyorum. Arkayı böylelikle birleştirmiş, tamamlamış olduk. Birleştirmeyi tamamladıktan sonra etrafında herhangi bir geçiş yapmadım. Ama isteyen, birazcık daha hırkasını genişletmek isteyen aynı mantıkla etrafını gezebilir. Şimdi sırada ne var? Mesela kafeslerin içine trabzan var. Bir sırasına tekrardan kafes örerek aynı mantıkla büyütebilir ama benim için ölçü ideal oldu. Size zaten videonun sonunda ölçüleri de bırakacağım. Onun için etrafını dolanmadan hemen kolundaki yapmak istediğim işlemi yaptım. Kolon böyle, eee, balon kol gibi kısa, dirseğin üstünde kalacak şekilde yazlık bir hırka olduğu için o şekilde örüyorum. Nasıl toparladığımı da hemen kol ağzına bakın burada size göstereyim. Beraber de örelim. Neyle toparlayacağız? Sık iğneler ile kol ağzımızı toparlayacağız. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi hemen kolu alıyorum önüme ve şu tam olarak şu kısımdan başlayacağım bakın. Şu kısmını aldım önüme. İlk olarak bu köşeye battım. Şöyle bir ilmeğimi çıkarttım. Sonra hemen diğer köşeye geldim. Yine çıkarttım ve tığdaki 3 ilmeği birlikte ördüm. Sonra tekrardan buradaki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Çıkıyorum. Ortadakini atlayıp buna batıyorum. Çıkıp üçünü bir örüyorum. Ve bundan sonra artık sadece boşluklara batıp her iki boşluğu toplayacağım. Bakın önce birine, sonra diğerine, sonra hepsini bir. Bir, iki, hepsini bir. Bir, iki, hepsini bir. İşte kolun toparlanması da bu kadar. Başladığım yere kadar devam ediyorum. Başladığım yere yaklaştım. Birlikte bitirelim istedim. Şimdi bir çıktım. Bir trabzana atlıyorum. Topladım. Sonrasında ise buraya geliyorum. Bir sık iğne örüp ilk başladığımın tepesine kaydırarak gelip kilitledikten sonra ipimi kesiyorum. Ve hırkamızı bitirmiş olduk. Picasso serisine yeni bir güzellik daha kattık. Picasso yazlık altıgen hırka diyebiliriz kendisine. Şimdi ben buradaki ölçüleri size hemen vereceğim. Siz de kendinize göre ölçülerinizi ayarlayabilirsiniz. İlk olarak bu tabii ki small x small beden için uygundur. Medium yani 38 beden üstü hanımefendiler sıra sayısını arttırarak benim 18 sırada ördüğümü, bakın bu arada kolda çok tatlı duruyor. Benim 18 sırada ördüğümü atıyorum 20, 2 arttırıyorum çünkü genelde kafesle bitirmeyi tercih ettiğim için ama trabzanla da bitirilmez mi? Tabii ki bitirilir. O zaman bir birleştirme tekniğimiz fark eder. Onu da zaten rahatlıkla yapabilirsiniz. En kötü dikersiniz. Şimdi kol altından kol altına bir ölçü vermem gerekirse eğer 58-58, 116 ortayı da çıkartalım. 110 santim diyebilirim. Kol altından kol altına olan ölçüm. Hemen
Boy ölçümü de vermek istiyorum size. Boy ölçüm ise 45 santim. Buraya bu aşamaya geldikten sonra hırkanın etrafını dediğim gibi zaten örerek bedenini büyütebilirsiniz. Yani bunu mesela, etrafını 2 ya da 4 sıra geçerek 40-42 bedende kullanabilecektir diye umut ediyorum. Tabii ki verdiğim sıra sayısından ziyade tabii ben şimdi 18, sıra örerek bu ölçülere ulaştım. Belki sizin 18 ördüğünüz sıra çok daha küçük kalacak. Burada en önemli detay verdiğim sıra sayısı değil, verdiğim santimdir. Santimleri baz alınız lütfen. Kollarında daha uzun isteyenler toplama yapmadan evvel diledikleri kadar aynı mantıkla uzatabilirler. Toplam 300 gram ip gitti, onu da belirteyim. 300 gram yani oldukça hafif, hatta 300 bile değil, 280 diyebilirim. Ya, oldukça tam yazlık hafif bir hırka. Şöyle düşünsenize, serin bir yaz gecesinde bir elbise üstünde, düz bir elbise üstünde anında rengarenk bambaşka bir tarza bürünür kıyafetiniz. İpleri ne yapıyoruz? Artan ipleri atmıyoruz. Biriktirmeye devam edip yumaklarımızı bir kenarda hazırlıyoruz. Çünkü benim yine Picasso serisine katacağım projeler var. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Hâlâ abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim. Yorum ve beğenilerinizi esirgemeyip bir de hype tuşuna basarak beni öne çıkartırsanız çok mutlu edersiniz. Her zaman olduğu gibi sevdiğinizse bir kalbinizi rica ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.